Öncelikle sizin egzersizlerinizi bir gözden geçirelim. Let me share my screen. Ekranımı paylaşayım. Share, okay. Okay, do you see my screen? Yes, we do. Very good. Let's see some works. This is Hatice work. Hatice'nin işine bakalım. O yüklemiş. Okay. In throwing ball exercise, let's review the keyframes. Bu topu fırlatma egzersizinde öncelikle keyframe'lere bir bakalım. Okay, here we have 3 keyframes. Burada 3 tane keyframe'imiz var. First is this. İlki bu. Second is anticipation. İkincisi anticipation, bu. And the third is true. Üçüncüsü ise topun yukarı fırladığı yer. Okay. We should apply these three keyframes, and then we should mind the spacing and timing. İlk olarak bu 3 kareyi uygulamamız. Bundan sonra ise zamanlama ve de karelerin nereye yerleştirileceği kısmına odaklanmamız gerekiyor. And now just a second. Okay. Bir dakika. This is her first keyframe. Bu Hatice'nin ilk keyframe'i. The second keyframe, I think, is this. İkinci keyframe sanırım bu. The hand slightly comes down. El hafifçe aşağı inmiş. And then it's through the ball. Daha sonra ise top atılmış. But there is a stop here. Here, if you Şurada bir durmuş el. Here there is a stop that there is no need for it. Excuse me, Ahmet. There is a stop and there is a stop and there is no need for it. Burada bir durma var ama bu durmaya gerek yoktu. So if you see my keyframes, this is the first. Benim anahtar çizimlerime bakarsanız. In the second keyframe, we can hold the frame. We can have a stop. We can have a stop, but Keyframe'de birazcık durabiliriz burada. But at the middle of the action, we do not allow to make a stop. We shouldn't make a stop. Ama topun yukarı doğru çıktığı kısımda bir durmaya gerek yok. This frame is in the middle of the action and the stop is not necessary. Evet, burada tam aksiyonun ortasında olmuş durma, buna gerek yok. Okay. And the punch. Yumruğa bakalım. Here there is anticipation, it's good. Burada bir anticipation uygulanmış, güzel. But again here we do not need a stop. Ama burada durmaya gerek yoktu. Punching is a very fast action. Yumruk atmak oldukça hızlı bir aksiyondur. Okay. Merve. Merve'nin çalışmasına bakalım. Keyframes are good. Keyframe'ler oldukça iyi. But she could use more in betweens. Daha fazla araya çizim yapılabilirdi. For example, the punch is amazing. It's great.
Yumruk büyüleyici olmuş, harika. This is the first key. I think this is the first key. This is the anticipation and the punch. Evet, burada birinci keyframe anticipation ve yumruk. Çok güzel. Okay. And other students, Özge. It's okay, but it needs more in betweens. Olmuş ama biraz daha in between'e gerek var. I'm not sure if you see it smooth or not, but it's good too. Bu şey smooth bir şekilde, it's not so smooth by the way. İyi olmuş. Biraz şeyden dolayı yavaş oynuyor herhalde bizde. Uzundan. Just a second. Okay. Okay. Now, Özge, you started here. This is your first frame. Özge, buradan başlamışsın. Bu senin ilk karen. But I think your last frame is a better frame for a start. Ama bence son karen başlamak için daha iyi bir kare. This frame. Şu kare. Okay. Yer değiştirsem olabilir. She asks if she replaces them, is that okay? No. Can I change the frames? Don't replace it with the first frame. Just bring it before the first frame. Bunu ilk kareyle yer değiştirme ama ilk kareden önceye bunu çekebilirsin. Okay. And Özlem. Özlem. Okay. I think keyframes are correct, but spacing is not. Keyframe'ler doğru olmuş Özlem ama yerleştirme, spacing kısmı ile ilgili sorunlar var. Again here, the spacing between key 1 and key 2 should be something like this. Birinci keyframe ile ikinci keyframe arasındaki yerleştirme şöyle bir şey olmalı. There is an is in and is out. Is in, is out'larım olmalı. Yavaşlamalarım hareketin başında ve sonunda. And key 3 and key 2. There is here. Burada bir yavaşlama var. Key 2'dan sonra. And here. Ve de key 3'ye doğru da bir yavaşlama var. But in her exercise, the spacing pattern is not like this. Ama onun yaptığı egzersizde bu skaladaki gibi olmamış yerleştirmeler. It starts very quickly. Çok hızlı başlıyor. And this is the anticipation pose. Bu anticipation pozum. And here it stops. The hand stops here. El burada duruyor. For 1, 2, 3 frames and then moves again. 3 kare boyunca duruyor orada el. Daha sonra tekrar hareket ediyor. This should not happen. Bu olmamalı. Bu kısımdaki bu. Let's see the punch. Yumruğa bakalım. Yumruk çalışmasına. Okay. Here there is no anticipation. You are not watching it smooth. There was an option here for reducing. I can't find it. Biraz daha hareketi akıcı görmeniz için şeyin çözünürlüğü düşünebilir miyim diye bakıyor. Okay. The problem here is there is no anticipation pose.
Bu karede de anticipation pozumuz yok. If this character is going to punch, this should be something like this. This would be the anticipation pose. Eğer karakter yumruk atacaksa böyle bir anticipation pozu olmalı. This is his head. And the other hand should come here like this. This would be the anticipation pose. Evet, böyle olmalı anticipation pozu. The character should turn. Karakter dönmeli bu şekilde. You would see the back of the character. Karakterin sırtını görüyorsunuz burada. In the anticipation. Anticipation pozunda. Okay. Here. This is good. There is no problem with this. Bu güzel olmuş. Bununla ilgili problem yok. Burada problem yok. But here there is no anticipation pose. This is a very big punch. Burada anticipation yok yine. And let's see Semra. Semra'nın çalışmasına bakalım. Semra just does the punch, did the punch, and it's okay. Semra yumruk kısmını yapmıştı yalnızca. Olmuş. This is or her anticipation pose. Burası onun anticipation pozu. And let's see Sena. Sena'nın çalışmasına bakalım. It's okay. It's okay. Olmuş, iyi. And Sarah, this is very good. It is actually the best exercise. Oldukça iyi, güzel olmuş. We can see that body turns. This is anticipation pose. The anticipation pose is okay, but we can see that body turns. Anticipation kısmı güzel olmuş ama vücudun dönmesini göremiyoruz burada. Okay. And for the throwing ball, this is okay too. Tamam. There is enough in betweens and spacing is correct. Spacing is? Correct. Ha. Ve de spacing doğru olmuş. Correct. Okay. And Zishan. Zishan çizimine bakalım. Here keyframes are correct too, but there is a problem here. Keyframe doğru olmuş ama şurada bir problem var. The forearm stops in some frames. For example, in this frame, you can see that the forearm is stopped and just the palm is moving. Bazı karelerde dirseğin şu ön kısmı, elin bu kısmı, burası duruyor, sadece el hareket ediyor.
Kolun alt kol. Alt kol bazı yerlerde durmuş, sadece el hareket etmiş. Okay. And the punch is good too. Yumruk da iyi olmuş. Very powerful anticipation pose. Oldukça güçlü bir anticipation pozu var. Okay. Just these students did the homework. Others didn't. Yalnız bu öğrenciler yapmışlar işlerini. Diğerlerinin işlerini göremediğim için onları görmüyoruz. Yeah. Last session we talked about anticipation. Today we are going to talk about another. Geçen hafta anticipation hakkında konuştuk. Bu hafta diğer bir ilkeden bahsedeceğiz. Today we are going to talk about another principle, which is follow through and overlapping action. Bugün üçüncü ilkeden bahsedeceğiz. Üçüncü ilkemiz follow through ve overlapping action. Yeah. Look at this example. Şu örneğe bir bakalım. There is a robot here and it's moving from right side to left side of the screen. Burada bir robot var ve bu robot ekranın sağından soluna doğru hareket etmekte. Okay. And there is an antenna attached to the top of the robot. Robotun tepesinde bir anten var. When the main body moves, the antenna is being dragged behind the main body. Ana gövde hareket ettiğinde anten ana gövdenin peşinden sürüklenir. So the antenna is like this, and Bu şekildedir. this is called overlapping action. Buna overlapping aksiyon denir. When the main body stops, the antenna goes forward and then return to its normal position. Ana gövde durduğunda anten önce ters yöne hareket eder, daha sonra geri gelir. This is follow through. Buna da follow through denir. This is a very general principle. It is not applied to a robot. It is almost applied to all characters. Bu oldukça genel bir ilkedir. Bütün karakterlere uygulayabiliriz bunu. Okay. For example, when someone runs and then he stops, first the legs stops, then the body stops, and then the head. So we have something like this. Mesela bir kişi düşünün. Bu kişi koşuyor, durdu. Önce bacakları durur, daha sonra gövdesi durur. Kafa öne gider, geri gelir. Yeah, and you can feel it when you are in a car and you are moving in a car and the car stops. You can feel this action. This is follow through. Mesela bir arabadasınız, gidiyorsunuz. Araba birden buraya durdu. Bu olur size. Önce öne gidip sonra durursunuz. Buna animasyonda follow through diyoruz. Okay. Let's see an example. Bir örnek bakalım şimdi. Just a second. Bir dakika. Okay. Let's see this video. Şimdi bu videoya bir bakalım. Gunul, should I mute my microphone when I play a movie?
No need for that. Good. It is not playing smooth. No. Oh, it's okay. I'll play it frame by frame, and we will see the overlapping action. Kare kare gidelim üzerinden. Video çok akışkan bir şekilde hareket etmedi. Kare kare gidelim ve de overlapping aksiyonlara bakalım buradaki. Okay, I'm playing frame by frame. Here a monster attack. Oynatıyorum. Burada bir canavar geldi. Here a monster attack this child. This is anticipation pose. Burası anticipation pose canavar için. Let's see this action. The left child returns back. Soldaki çocuk geri doğru dönüyor. Look at this. Here, the hair is being dragged behind the head. This is an overlapping action. Burada bakın saç geriden geliyor. Çocuğun hareketine göre onu geriden takip ediyor. Buna overlapping aksiyon diyorum. And when the head stops, the hair continue to move. Kafa durduğunda ise saç geriye doğru gidiyor. And then returns back. This is follow through. Daha sonra geri geliyor. Bu da follow through. Same thing happens for the dress and sleeves here. Aynı şey elbisesinde ve elbisesinin kollarında da oluyor. The hand is going to the right side of the screen and the sleeve is being dragged behind it. El ekranın sağına doğru gidiyor. Elbisesinin kolları ise onun peşinden sürükleniyor. Again, when the hand stops, the sleeves continue to move and then return back. Burada da yine el durmasına rağmen elbisenin kolu hareketine devam ediyor ve daha sonra duruyor, geri geliyor. Gunul, I will upload this movie to my folder so they can watch it later. Okay, thank you very much. Bu videoyu dosyaya yükleyeceğim. Daha sonradan izleyebilirsiniz. And there is a good example here. Burada da güzel bir örnek vardı. In this shot, character's hand would fall down. Burada karakterin eli yere doğru düşecek. Again, here, the forearm moves first, and the palm is being dragged behind the forearm. Burada da yine kolumuzun alt kol önce yere düşüyor ve el onu ardından takip ediyor. This is follow through, and then it returns back to its normal pose. Bu follow through kısmı ve daha sonra da normal pozuna geri dönüyor. Okay. I'm playing it several times, and I hope that they see it smooth. Okay. Is it clear the concept of follow through? Evet,
Evet, bu follow through ve overlapping aksiyonun ne olduğu anlaşıldı mı? Okay. Okay. Let's do an example. Let's do an exercise. Let me share my Bir screen. örnek yapalım. Neyse. Okay. Here. Okay. Here we have a pendulum. Burada bir sarkacımız var. Gunnar, does Patricia did cover the pendulum in her class? No. She has started principles this week, and she did bouncing ball exercise to explain timing and spacing. Okay. Okay. I'll try that. I'll try that to do not do the same exercises with Patricia's class, but here I have to cover the pendulum. Okay. I know that She haven't covered it. No problem. No worries. I think she will cover it in the next sessions. I will tell about it to her. Okay, thank you. Okay. Can anyone tell me how would be the spacing pattern for swinging the pendulum? Şimdi kim bana şey söyleyebilir? Buradaki sarkacın sallanmasındaki zamanlama paterni, hani o time chart vardı ya. Yok, time chart değil. Zamanlama nasıl olmalı? You can draw on my screen. Ekranıma çizebilirsiniz. Okay. The Will they pendulum. draw the time chart? Yeah. Evet. Hani bu time chart vardı ya, bugünkü derste de yaptığımız şey, şöyle bir çizgi çiziyoruz. Nereye koymalıyız? Kareleri diye aralaya işaretliyoruz. Ondan bahsediyor. Time chart'ı ekranıma çizmek isteyen var mı diyor. How would we? Nasıl olacak hareket? Where the is fast, where is the slow? Nerede hızlı olacak, nerede yavaş olacak? Var mı söylemek isteyen? Ben söyleyebilirim sanırım. Really? Eda, No ben. one has any idea? Hiç fikri olan Ben yok. söyleyeyim. Sesim geliyor mu? Olmadı. Geliyor, evet. Önce Birnaz söylesin o zaman. Ben sonra söyleyeyim. Yok fark etmez. Kimseden ses çıkmadığı için açayım dedim. Söylesem. Tamam, yani bence ortaya geldikçe top yavaşlamalı ama köşelere gittiğinde hızlanmalı diye düşündüm. She thinks closer to the middle part there is more in betweens, but close to the this away parts, far away parts, there is less in betweens. She says it should be faster and it should be slow, close to the middle. Biraz sen de fikrini paylaş istersen. No. Ben tam tersini düşünmüştüm ama aşağı inerken çünkü hızlanır, sonra yana giderken yavaşlar gibi geldi bana da. And some others thinks directly the opposite. She says it will be slow in the middle and fast. Fast in the middle and slow at the corners. Yes. I think Birnaz, if I pronounce her name. Yes. She's correct. At the Evet, middle biraz haklısın. Here we have very fast action. Orada oldukça hızlı olacak. What's at the end of the pass? Here it slows down and again starts to move. So we should make our in-betweens something like this.
Evet, ortada hızlı, kenarlara doğru yavaş olacak. In between'lerimizi aralara bu şekilde yerleştirmeliyiz. Okay. Is it clear? Anlaşılır oldu mu bu kısım sizler için? Here is the fastest point. Şu tam orta nokta en hızlı nokta. Okay, let's see the cycle. Şimdi döngüye bir bakalım. I think they don't see it smooth, but I have uploaded the export of this file to my folder. It is in my folder right now. They can download it and watch it. Şimdi Zoom üzerinden ekran paylaştığı için video biraz takılarak geliyor. Yani videoyu çok smooth göremiyoruz. Eğer isterseniz Google Drive'a yüklemiş, Drive'da izleyebilirsiniz kendi drive'larınızdan. Okay, and I turn on the light table. They would see how would be the spacing pattern. Işıklı masamı açayım. Spacing patternim nasıl oldu? Kareleri nerelere yerleştirdim? Bunu göstereyim. As you see here, the frames are spaced out. Burada gördüğünüz gibi ortada kareler birbirinden uzak olacak şekilde yerleştirildi. And here, frames are very close together. Ve sonlara doğru ise kareler oldukça birbirine yakınlar. Okay. Now, you do this example and then share your screen. Şimdi sizlerin bu egzersizi yapmanızı ve ekranlarınızı benimle paylaşmanızı istiyorum. Ben bir şey sorabilir miyim bu arada? Tabii ki. Yani mesela bu şekli neden tek layer'da çizmemiş ya da biz tek layer'da çizebilir miyiz? Hamid, she's asking, why do you work in different layers in order to draw this pendulum? Should they also work in different layers, or working in the same layer for the whole work is okay? Okay, I draw the ceiling, this line. I draw this line in a separate. I draw this line in a separate layer. Ben şu sarkacın ipini farklı bir layer'da çalıştım. So I can transform, you know, if I draw the ceiling in a separate layer, I can transform the pendulum each frame. Eğer bunu farklı layer'da çalışırsam her karede bunu transform aracıyla birlikte oynatıp değiştirebilirim yukarısındaki çizgiden bağımsız olarak. O yüzden farklı layer'da çalıştım. 2 layer yani toplamda. Are there two layers? Yes, 2 layers. You don't need to draw the ceiling. Tavandaki tepe çizgisini çizmenize illa gerek yok bu arada.
Eğer bitirdiyseniz Google Drive'a ekleyebilirsiniz. The pendulum itself is not our subject. I want to talk about this one. I want to talk about a fabric attached to the pendulum. Burada sarkacın kendisi değil aslında temel konumuz. Sarkaca eklenmiş bir kumaş parçası. Suppose that the pendulum swings and a fabric is attached to it. How would be the action of the fabric? For Farz example, edin ki bir sarkaç sallanıyor ve onun ucuna eklenmiş bir kumaş parçası var. Bu kumaş parçası nasıl davranırdı? Fikri olan var mı paylaşmak isteyen? Nasıl olurdu kumaşın hareketi? the fabric is an appendage. It would be dragged behind the pendulum. For example, if the pendulum is going, this way, how would be the shape of fabric here? Mesela sarkaç okun gösterdiği tarafa, sağ tarafa doğru gitseydi buna ekli olan kumaş nasıl hareket ederdi? Nasıl gelirdi onun ardından? Again, they can draw on my screen. Ekranıma çizebilirsiniz cevabı. Someone says first it will show an overlapping action, then follow through action. Okay, and can she draw on my screen? Aycan çizebilir misin ekrana söylemiş olduğunu? Neden? Okay. Yes, she is right. I will draw for each frame. Ben çizeyim. Okay. At the middle of the action, we have our fastest point. This is where the pendulum moves at its maximum speed. So we have the maximum overlapping here. Sarkacın tam orta noktaya geldiği yer, onun maksimum hızına ulaştığı yer. For simplicity, I just draw a line instead of the fabric. So the fabric here should be like this. Basit olması açısından kumaş yerine bir çizgi çizerek çalışabilirim. Çizgi bu şekilde olacaktı ortada. Okay. In the next frame, it would be like this. Bir sonraki karede böyle. As the pendulum slows down, the fabric would catch up to the pendulum. Sarkaç yavaşladıkça kumaş sarkaçla aynı hizaya doğru gelecek. So here it is like this. Burada kumaş aşağı yukarı şöyle bir şekilde olacak. This. And when it reaches to the end of the pass, the fabric and the pendulum will be almost aligned. Yolun sonuna geldiklerinde kumaş ve sarkaç hizalanmış olacaklar. In the next frame, when the pendulum returns back here, Bir sonraki karede sarkaç geri dönerken the fabric continues to move in the previous direction. Kumaş aynı bir önceki yönde hareketine devam edecek. And it would be like this. Bu şekilde olacak.
And here we have the maximum overlapping action. So it would not be like this. It would be like this. Burada maximum overlapping aksiyonlar, yani kumaş sarkaçtan oldukça uzağa savrulmuş. Okay. Is that clear? Anlaşıldı mı bu kısım? Anlaşıldı mı? It's not clear? Anlaşılmadı mı? For Eda it is clear. Eda için anlaşılmış sanırım. Okay. Yani aslında ben şey diyebilirim. Biliyorum ama öyle hissedemiyorum. Yani en son noktaya geldiğimde kumaşın da onunla aynı doğru üzerinde olması garipmiş gibi geliyor. Ama doğrusu o, ama hissiyat o değil. Sadece onu söyleyebilirim. She says, I know it, but I can't feel it. She feels that when the pendulum reaches the farthest point, she thinks the fabric shouldn't be aligned with the pendulum, but it is, as you say. But she knows this, but she can't feel it. You can't imagine it. Yeah. Okay. What about here? I think here it should be clear. Yeah, at the end of the task, it's. Bu nokta Özge, burasını yani hissedebiliyor musun? Evet, evet. Orası doğru. Herhalde biraz daha gözlem yapmam gerekiyor. Yes, she imagined it as it is here now, but the other point, she can't imagine it like that. She says maybe she should observe more. Okay. If I want to make another example, imagine that you are in a car and you bring a fabric out of the window. And when the car moves, the fabric would be dragged. When the car stops, the fabric would be, I think, vertical. Okay. Mesela bir diğer örnekle açıklayacak olursam, elinizde bir kumaş olduğunu ve bir arabada gittiğinizi düşünün. Arabanın camından kumaşı sallarsanız araba giderken kumaş dışarı doğru böyle sallanır, ama durduğunuzda dikey bir biçimde durur kumaş. Here the pendulum stops. So burada sarkaç duruyor, bu yüzden. Like this. Okay. It's very bad that you cannot see it smooth. I don't know. Videoyu smooth görememeniz oldukça kötü. Özge, neden öyle göremiyoruz sence? Yani başkası video paylaştığında sorun olmuyor ama o paylaştığında video donuyor böyle. Evet, belki internet yüzündendir. Zoom'un ayarlarıyla ilgili değil yani bu. Sanmıyorum. Çünkü diğerlerinde net görebiliyoruz. Hatta şu anda da hani bizim yaptıklarımızı çok iyi göremiyoruz. Şu anda kendi ekranındakini daha iyi görüyoruz gibi sanki. Hı. It's pointless in this situation. I prayed in frame by frame. Look at this. Yani video çok smooth oynamıyor. Böyle kare kare oynatayım. Kare kare geçelim üzerinden. Ve kumaşın hareket şeyine bakalım. Paternine. Maybe it becomes clear. Özge, do you see what happens? Excuse me? I said, Özge, do you see what happens? Özge, görüyor musun ne oluyor? Hı. Okay. Okay. Let's do another example. Şimdi bir diğer örneğe geçelim. Başka bir örnekle çalışalım. Okay.
Okay. Okay, do you remember this guy? This is Bu örneği hatırlıyor musunuz? again we are going to animate this guy hitting his head to the wall. Yeniden bu çocuğun kafasını duvara vurduğu kısmın animasyonunu yapacağız. But this time we suppose the head as an appendage. The head would be dragged behind the body. Okay. Ama bu sefer kafa tıpkı sarkacın ucundaki kumaş gibi geriden sürüklenerek gelecek. Look at here. This is the first key. Oh, okay. Bu ilk keyframe'im. This is the first key. This is the second key. Bu 20'deki ikinci keyframe'im. And this is the last key. Ve bu da son keyframe'im. We did this before. Bunu daha önce de yapmıştık. What's here between key 1 and key 2? How would be the form here? Ama burada key 1 ile key 2 arasındaki form nasıl olmalı? This is very similar to the pendulum. Sarkaca çok benzer buradaki mantıktan. Does anyone has any idea? Fikri olan var mı? Okay. If I draw the body, let me draw the body. Ben çizeyim vücudu. Okay. Between these two keyframes, I draw the body. And Bu iki keyframe'in arasında vücudu çiziyorum şimdi. And as I said, the head would be dragged behind the body. So Daha önce söylediğim gibi kafa vücudun arkasından sürüklenerek gelecek. This is very similar to the pendulum because if I assume this as pendulum, this is reversed, and the pendulum is going this way, and Yani sarkaca çok benzer bir mantık burada da işliyor. Bu adamı sarkaç olarak çizersem burada sadece ters bir yönden çizeceğim yukarı doğru. Bu şekilde adam ve kafası tıpkı sarkaç gibi hareket edecek. Hamit mi dondu? Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyorsunuz. Evet, evet. Tamam. Bir tanesi düştü, ekranını paylaştığı hala burada. Tamam. Tamam, gelecektir şimdi. Nasıl gidiyor ders bu arada? Ya hareketleri anlatıyor ya, hareketler hep esneme hareketi. Yani sonuçta vücudu birden bir yere çarpamazsınız. Mutlaka bir geri ivme kazanmanız gerekiyor. Yani hepsini anlattığı o aslında ama onu işte çizime nasıl aktaracağımız biraz ben de böyle bakıyorum böyle soru işareti. Yoksa anlattığı şey fizik kuralı yani. Biraz esner, kuvvet alır ve devam edersiniz. Ama İşte onu Evet. orada resmederken şey geliyor yani önce hangisinden başlamalı yani ilk durduğu an mı geri çektiği an mı hani o biraz beni şey karıştırdı açıkçası. Hı hı. is there any question? No, we were talking about how is these actions, do you understand them? I asked when you drop. Okay. And between these two keyframes, I think it's clear that the shape would be something like this. Evet, bu iki keyframe arasındaki şekilde aşağı yukarı şöyle olacak.
something like this. Okay. Evet, böyle. If the concept of follow through and overlapping action, if you understand the concept of follow through and overlapping action, this should be clear for you, but it needs practice, it needs doing some exercises. Eğer overlapping aksiyonla follow through'un konseptini anladıysanız şu an burada yaptığınız sizin için çok net olmalı. Ama tabii biraz egzersiz de yapmak gerekiyor. Egzersiz yaptıkça oturuyor bunlar. Okay, let's see the final action. Şimdi final aksiyonuna bakalım. I should play it frame by frame. Kare kare oynatayım. Okay. This is different with our previous exercise. Let me open that one. Evet, bu bir önceki egzersizimizle bağlantılı, onu bir açayım. Okay, that one was this. The head doesn't do any overlapping action. The head was attached to the body, and here there was no overlapping action. Burada kafa vücutla bağlantılı gidiyor. Overlapping action yok. But in this case, we suppose that the head would follow the main body, and so. Ama bunda kafa ana vücudu takip edecek. And so there is an overlapping action here. Burada overlapping aksiyon var. Overlapping action happens in movements. So when we have movement, there is overlapping action. Here we have movement. At the beginning, we don't have any movement, so there is no overlapping action. But here, we have our maximum speed, so there is the maximum overlapping action. At the end of the pass, the body stops and it wants to return back. So there is no overlapping action here. The appendage, the head, catch up to the body and continue to move in the previous direction. Gunul? Yeah, okay, I will try. I'm waiting you to finish. Okay. Burada overlapping aksiyondan bahsedebilmemiz için bir hareket olması gerekiyor. Vücut bir tarafa doğru giderken kafada onunla birlikte gidiyor. Yani burada takip ediyor ama geriden geliyor. Burada hareketten dolayı bir overlapping aksiyondan bahsediyoruz. Vücudun gerisinden gelmeden bahsediyoruz kafanın. Kafa duvara vurduğunda ise kafa ve vücut ilk önce hizalanıyor. Daha sonra vücut geri giderken kafa onun aksi yönünde kalıyor. Burada da follow through'dan bahsediyoruz. Okay. And one more thing, you can do in your home as exercise. Headbang, they can do it as an exercise in as their homework. The same thing? Yeah. Bu çalışmayı ödev olarak yapmanızı istiyorum bu hafta. And one more thing, impacts are strong actions. So so we can shake the whole scene when something hits something else. I don't understand this part. Can you repeat that, please? When we have an impact, we have a strike in a scene, in a shot.
we can shake the shot. We can shake the camera at the moment of impact. Okay. Böyle bir şey vurduğunda orada bir titreme hissi yaratmak için böyle kamerada bir sallanma etkisi yaratabiliriz. Okay, let me merge my layers. Layer'larımı kaynaştırayım. And I want to add a camera shake here. Ve buraya da bir kamera titremesi ekleyeceğim şimdi. This is the moment the head hits the wall. Şurası kafanın duvara çarptığı bölüm. In the next frame, I would move the scene. Bir sonrakinde ekranı hareket ettireceğim. Like this. Bu şekilde. And then here move it backward. Here. Şimdi bunu tekrardan geriye doğru taşıyacağım. Then I move it forward. Tekrar ileri doğru taşıyacağım. Okay. When I play this action, Bu aksiyonu oynattığımda no, you see nothing. Okay. When I play this action, just let me play it frame by frame. Yeah. Kare kare geçeyim üzerinden çünkü video donarak oynadığı için anlamıyorsunuz. Şurada ekran duvar gidiyor geliyor gibi. The scene would shake, and this emphasizes the action, the impact. Evet, burada bu duvarın gitmesi gelmesi yani titreme etkiyi vurguluyor. Yani kafanın duvara çarptığındaki etkisini. Ahmet, there's a question. You said I will merge the layers, and Yeah. she's asking, what do you mean by merging layers, and how do you do it? I mean, make them. I may have several layers in my TV Paint file. I can merge them. I can make one layer. I can stick them together. Okay, this is merge. Okay, I will translate this. Az önce chat'e bir soru yazılmıştı. Layer'ları kaynaştırmak ne demek diye. Mesela birkaç farklı layer'da çalışmışsınız ve bunların tümünü birleştirdiniz. Buna layer'ları bir araya getirmek deniyor. Nasıl yaptığını sorayım. How do you merge the layers? Yeah, here I have a red circle in one layer. I make another layer. Sen burada bir dairem var bir layer'da. Yeni bir layer oluşturdum. And make a blue circle in another layer. Diğer layer'da da mavi daire çizdim. Okay. I can merge my layers here. Şu new yazan yerin yanındaki işaretten layer'ları birleştirebilirim. Merge visible would merge all the layers which are visible. Burada merge visible, görüneni birleştire basarsanız ekranınızdaki görünen bütün layer'ları birleştirir. Merge all would merge all layers. Merge all da bütün layer'ları, tümünü birleştirir, tüm layer'ları birleştirir. And if I select this layer by clicking on the image here,
and holding control and clicking on this layer, these two layers will be selected. I can merge selected layers too. Eğer bir layer'ı işaretlersem, elim kontrole basarken diğer başka bir layer'ı işaretlersem ve tekrar birleştir kısmına geldiğimde seçili layer'ları birleştir dersem, bu durumda da seçilmiş olan layer'ları birleştirecektir. Okay. Okay, the time is over. Your next session exercises are this one. Zamanımız doldu. Bir sonraki dersin are they homeworks or next session's exercise? No, this is homework. Okay. Bu hafta için ödevlerinizi vereyim. This one, the character hits his head to the wall, and there should be an overlapping action for the head. Bunu yapmanızı istiyorum. Karakter kafasını duvara vuracak ama bir overlapping aksiyon da olacak burada. And another exercise would be... Diğer bir egzersiz ise would be this one. Let me show you. Bu olacak. Okay. The dog itself is not important. Köpeğin kendisi önemli değil. Kuyruğuna odaklanın. The tail is our homework. Kuyruk ödevimiz. Okay. So you should not be worried about drawing a dog. You should animate something like this. Let me show you. Köpeği nasıl çizeceğim falan diye endişe etmeyin hiç. Şöyle bir şey çizeceksiniz. If you draw the dog, it's fine, but you don't need to draw the dog. Eğer köpeği çizmek isterseniz çizebilirsiniz ama gerek yok, yani zorunda değilsiniz. Just the tail. Sadece kuyruk çizmenizi istiyorum. Şöyle bir şey çizip bunun üzerinde çalışmanızı. It's completely related to this session lesson. Okay. Bu kuyruk, bu derste öğrendiğimiz şeylerle ilgili. Kuyruğunu nasıl çizeceğim. This is an overlapping action. Burada bir overlapping aksiyon var. This part moves right and left, and this part would follow. Aşağıdaki bölüm sağa sola hareket edecek, yukarıdaki bölüm de onu takip edecek. İki bölünmüş gibi düşünürsek kuyruğu. Okay. Is it clear? Anlaşılır mı bu kısım? Okay. I'm not sure it's clear for you or not. Emin olamadım çok anlaşılır mı diye ama. Please tell me. Sorusu olan. Bence bir de denediğimizde fark edeceğiz aslında nereyi anlayıp anlamadığımızı. Hani kendimiz yapıp izlediğimizde haftaya sorabiliriz belki. Yani şahsen kendime öyle düşünüyorum. She says, actually we will realize if we understand it or not after we do it. Yes. It's very similar to the pendulum. Again, this is pendulum. This is the fabric. Sarkacı unutmayın. Sarkaca çok benziyor. Üst taraf sarkaç, alt taraf kumaş. Okay. That's it. Have a nice week. I hope you can do it very well. I will check your homeworks. Send it and I will check it. Bu haftalık bu kadar. Umarım çalışmalarınızı tamamlayıp Google Drive atmış olursunuz. Ben de derse geçmeden önce onları tek tek kontrol edip çalışmalarınızı değerlendiririm. Thank you very much, Hamet, for today's lesson. Hope to see you next week. Have a nice week. You're welcome. Have a nice week. Say hello to Fatih and güle güle. Evet. Bye bye. Güle güle.